günlerde ülkemizde yerli üretim olarak yapmış oldukları Teknokamon 16'yı incelemiştik. Bu videoda ise bu markanın aslında amiral gemisi modellerinden bir tanesi olan Phantom X modeli masamızda. Bir yakından şu akıllı telefona bakalım. Phantom X yakışıklı ve güzel bir kutuyla geliyor arkadaşlar. Şöyle kutuyu bir yukarıya doğru kaldıralım. Tekno markasının amiral gemisi olduğunu söylemiştim. Bu telefon aslında Tekno'nun geliştirmiş olduğu Ar-Ge gücü ve tabii ki bunun yanında da global stratejisinin yansıması olan bir model olarak şu anda inceleme masamızda bulunuyor. Markanın iddiası da şu yönde: bu akıllı telefonun içerisinde bulunan kamera sensörü Türkiye'deki sayılı telefonlarda bulunan gayet büyük ve piyasadaki büyük sensörlü akıllı telefonların arasında yer alıyor. Bu cihaz markanın iddiasına göre diyelim ve kutuyla devam edelim. Şimdi bu Phantom X'in kutusunu açar açmaz karşımıza böyle bir kılıf çıkıyor. Tabii ben şimdi bunu burada size kutu içeriğini gösteriyorum ama biz bu telefonu açtık, biraz kullandık, çekimlerini vesaire yaptık. Cihazın ekranı gayet şık duruyor arkadaşlar. Standart, güzel, günümüz cihazlarının tasarımlarına yakın bir tasarımı var. Bunun detaylarına yavaştan değineceğiz ama şu kutu içeriğini bir tamamlayalım. Zaten burada göstermişler, kablosu var, kulaklığı var, adaptörü var. Burada da kullanma kılavuzu gibi kitapçıklar bulunuyor ama bunları da bir gösterelim. Şöyle güzel bir kulaklığımız bulunuyor. Burada bir Type-C kablomuz var. Kulaklığı ben bir açmak istiyorum. Kulaklığı bir görelim. 3,5 mm'lik bir kulaklık var. Tasarımı standart, bildiğimiz kulaklık tasarımlarına yakın. Şurada bir adaptör bulunuyor. Bu elimde tutmakta olduğum adaptör 33 Watt hızlı şarjı destekliyor arkadaşlar. Gelelim bu akıllı telefonun detaylarına arkadaşlar. Phantom X'in tasarımıyla başlamak isterim. Çünkü bu elimde tutmuş olduğum Phantom X modelinin ilginç bir renk ismi var. Van Gogh'un yıldızlı gece mavisi rengi bu akıllı telefon. Kavisli bir ekran yapısı var cihazın tabi. Sağ tarafına baktığımızda ise ses açma kapama butonları ve kilit tuşu yer alıyor sevgili arkadaşlar. Hemen alt kısmında bir Type-C portu var. Yanında bir 3,5 mm'lik kulaklık girişi var. Hoparlörümüz de burada yine yer alıyor. Üst kısımda da bir sim kart girişi yer alıyor. 200 gram ağırlığında hafif bir telefon olmuş. Ama şu bahsettiğim ekranın detaylarını bir geçelim istiyorum ben. Çünkü dediğim gibi ekran bayağı canlı duruyor ve hani cihazı böyle kontrol ettiğinizde aslında belki de en merak ettiğiniz şeylerden bir tanesi bu ekranın performansı olabilir. Cihazda 6.7 inçlik AMOLED bir panel bulunuyor arkadaşlar. Bu panel Full HD Plus çözünürlüğüne sahip ve ekranda 90 Hz'lik bir yenileme hızı var. Yani ekranda aslında güncel teknolojilerin tamamını neredeyse görebiliyoruz ve takdir edilecek bir tabii ki burada detay var. O da şu: Gorilla Glass 5 kullanılmış bu cihazda. Tabii AMOLED bir panelle geldiği için burada da ekran altı parmak izi okuma teknolojisini bu cihaz bizlerle rahatlıkla buluşturuyor. Performansı nasıl derseniz standart ekrandan parmak izi okuma teknolojileriyle benzer bir hıza sahip. 10 defanın 9'unda sorunsuz bir şekilde parmağınızı okuyabiliyor ve doğrudan açıyor cihazı diyelim. Gün ışığı altındaki kullanımlar açısından da herhangi bir sıkıntı yaşamayacağınız bir ekran paneline sahip bu cihaz. Phantom X'in pil tarafına doğru biraz değinelim. Sonrasında teknik detaylara girmek istiyorum. Oradan pil tarafında 4700 mAh'lik bir pil bulunuyor bu cihazın içerisinde. 33 Watt'lık bir adaptör de kutudan çıkıyor. Bu adaptörle birlikte cihazınızı hızlıca şarj edebiliyorsunuz. Cihazı çok yormazsanız, çok yüklenmezseniz bir günü rahatlıkla götürebilecek bir pil kapasitesi olmuş 4700 mAh. Gelelim teknik detaylara. Cihazın içerisinde MediaTek Helio G95 işlemci bulunuyor. Bu işlemci bayağı tanıdığımız bir işlemci aslında. Beklentileri karşılayacak bir işlemci modeli olduğunu söyleyebilirim. Ama tabii ki çok üst düzey bir performans bekleyeceğiniz bir işlemci modeli değil. Bunu da hepimiz biliyoruz. Ancak bu cihazda belki de buradaki eleştirileri kapatmak için Tekno tarafı şöyle bir şey yapmış. 8 GB'lık bir RAM konumlandırmış cihazın içerisine ve 256 GB'lıkta bir dahili depolamayı bu cihazın içerisinde bulundurmuşlar. Bu da tabii ki çok önemli bir detay. 256 GB hakikaten bayağı yüksek bir depolama alanı olmuş bu cihaz için. Ve gelelim bu telefonun en önemli, hatta markanın en çok önem verdiği, en çok öne çıkardığı detayları olan kamera tarafına. Cihazın ana kamerasına doğru baktığımızda şurada bakın 3 adet kamera bulunuyor ve ana kameranın 50 megapiksellik f1.9 diyafram aralığına sahip bir ana kamera var. Bu 50 megapiksellik kameranın sensörüne baktığımızda ise piyasada çok üst düzey bazı telefon üreticilerinin akıllı telefonlarında gördüğümüz bir kamera sensörü bulunuyor sevgili arkadaşlar. 13 megapiksellik bir telefoto kameramız var cihazın içerisinde. Bu 13 megapiksellik telefoto kamera ile tabii ki güzel portre fotoğraflar çekebilirsiniz ve 8 megapiksellikte bir ultra geniş açılı kamera bu cihazda görev yapıyor. Şurada görmekte olduğunuz siyah çerçeve ile bu akıllı telefon nazar odaklamada yapabiliyor arkadaşlar. Yapay zekalı
portre restorasyonu yapabiliyor. Film modu, video modu gibi detaylı özellikleri mevcut ama güzel bir şey. Yani bunu günlük hayatınızda ne kadar kullanırsınız bilmiyorum ama bu özelliğe sahip olan bayağı bir cihaz kullandım. Totalde 10 video belki çekmişimdir. 960 FPS yavaşlatılmış video kaydı yapabiliyorsunuz Phantom X ile. Tabii bir sürü deneme çekimi yaptık cihazla. Hakikaten güzel sonuçları bizlerle buluşturabiliyor Phantom X. Markanın iddiasını yerine getirebiliyor mu derseniz yerine getirdiği noktalar da var, yerine getiremediği noktalar da var. Özellikle ışık düştüğünde ne yazık ki tüm akıllı telefonlarda olduğu gibi bazı görüntüde ufak tefek değişiklikler, ufak tefek olumsuzluklar yaşanabiliyor. Bahsettiğim ışık azaldığındaki görüntüdeki kalite düşmesi bir tek bu cihaz için değil, hemen hemen tüm akıllı telefonlar için geçerli. Öndeki ana selfie kamerası 48 megapiksellik f2.2 diyafram aralığına sahip bir kamera ve yanında bulunan diğer kameraya baktığımızda ise 105 derecelik geniş selfie'ler çekebilmeniz için, ki bu çok büyük bir avantaj. Özellikle dar selfie'ler yapıyorsanız, böyle insanları sığdıramıyorsanız vesaire, sizin için bence bulunmaz Hint kumaşı olmuş bu durum. Şimdi iki tane fotoğraf çektim. Bir tanesi ana selfie kamerayla, şu anda görmüş olduğunuz ana selfie kamerası şöyle gözeneklerime kadar bayağı çekmiş yani. O 48 megapikseli bize hissettirmiş mi? Hissettirmiş desek yeridir. Bir de geniş açılı kameramız var, az önce sizlere bahsettiğim. Bir de ona bakalım. Geniş açıda gördüğünüz gibi arkam daha fazla almış durumda. 105 dereceyi burada da bize gösteriyor. Geniş açılı kameranın da performansı hiç fena değil. Şu anda stüdyo ortamındayız ama gün ışığı altında dediğim gibi çok daha iyi sonuçları bizlerle buluşturuyor Phantom X modeli diyorum ve ön kameradan da yavaştan son değerlendirmeye doğru devam etmek istiyorum arkadaşlar. Bu akıllı telefonun fiyatına doğru geçtiğimizde ise son değerlendirmemizde 7000 TL'lik bir fiyattan bu cihazın satışa çıktığını görüyoruz arkadaşlar. 7000 TL'lik bu fiyatın içine lansmana özel bir de kablosuz kulaklık hediyesini koymuş Tekno tarafı. Bu cihazın değerlendirmesine geldiğimizde ise tasarımı, ekranı, kamerası gayet güzel olmuş. Harbiden yani günlük böyle gördüğümüz üst düzey cihazların hemen hemen hepsiyle benzer ve onlarla yarışır bir tasarıma sahip. Aynı zamanda da güzel bir kamera kurulumuna sahip bu akıllı telefon. Performans tarafına geldiğimizde ise günlük ihtiyaçlarının tamamını karşılayabilecek düzeyde bir cihaz yapmayı başarmış Tekno tarafı ve 7000 TL'den de satışa çıkmış durumda Tekno Phantom X. Sizler nasıl buldunuz bu akıllı telefonu? Yorumlara yazmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay efendim.